Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kendime başladığım TV battaniyesinin modelini anlatacağım arkadaşlar. Çok istiyordum böyle küçük motiflerden TV battaniyem olsun. İnşallah bugün beraber başlayacağız. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Hatta böyle küçük kızlarınız varsa arkadaşlar 9 yaşında kızlarınız varsa 9-10 yaşlarında tığ tutmayı biliyorlarsa onlar bile yapabilir. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Elinizde, kalan atık iplerinizi değerlendirebilirsiniz ya da böyle renk uyumu olsun istiyorsanız, ipleri alıp birer yumak, renkli iplerden alıp kullanabilirsiniz. Tabii, aynı boyutta olması lazım. Yani kalınlığı aynı olması lazım. Benim de elimde birbirinin muadili iplerim var gördüğünüz gibi. Motiflerimi 9 renk kullanarak yapacağım arkadaşlar. Etrafında şöyle yeşil, koyu yeşil ipim var. Bununla öreceğim inşallah. Tavsiye ederim. Çok hoş, çok güzel olacak. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Böyle tığ olarak ise şöyle 3 numara 2.20 milimetrelik tığla öreceğim. Siz elinize yatkın tığla örebilirsiniz. Dilediğiniz kadar renk ya da ip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çok kalın da çok ince ipi aynı anda kullanmayın. Ya kalın olsun ya da ince ya da orta kalınlıkta olsun arkadaşlar ipleriniz. Evet, yani aynı kalınlıkta olsun. Şöyle iplerim kenar. Evet, ilk önce motiflerimizi dökeceğiz arkadaşlar. Motiflerimizi yapacağız. Sonra birleştirmeyi yapacağız. Birleştirmeyi de ip koparmadan yani tek seferde e, birleştirme yapacağız. Motiflerimiz de küçük olacak. Hatta şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde küçük kare motifler olacak. Boyut olarak da ben araştırdım arkadaşlar. TV battaniyesi örmek isteyenler için 130'a 170 santim idealmiş. Tabii siz bilirsiniz. Bakarsınız boyutunu daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz. Sorun olmaz. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halka yapacağım arkadaşlar. Sihirli halka yapamıyorum derseniz 6 zincir çekip yuva oluşturabilirsiniz. Evet, ben sihirli halka içinde şöyle bu şekilde ipimi tutuyorum. Parmağımın etrafına sardığım oluşan halkaya giriyorum. Şöyle zincirle sabitledim. 2 zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Bu oluşan yuvaya bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yaptım. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte 3 trabzan olarak kabul ediyorum. 2 zincir tığıma doladım. Hemen yuvama 3 trabzan. 1 2 3. 2 zincir çekiyorum. Şöyle ipimi çektirip şöyle katlayacağım. 2 kata birden batacağım artık. Şöyle 2 kata birden batarak 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çektim sıranın sonunda. 3 tane 4 tane üçlü trabzan yaptık gördüğünüz gibi. Bir zincirden sonra tığıma doladım. İlk yaptığım zincir karşında tepesine batıyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Yani köşede bitirmiş olduk. 3 zincirle bir üst sıraya geçtim. Burada ortadaki halkamı kapatacağım. Şöyle iyice çektiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde kopartabilirsiniz ama ben güvenmediğim için düğüm atacağım arkadaşlar. Şöyle. Garantiye almak istediğim için. Şöyle bir tane düğüm atıyorum. 2 de atabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle saklarken de dilerseniz şöyle bir aradan yürütebilirsiniz. Çirkin görüntü olmasın diye. Fazlasını kesiyorum. Evet, 3 zincirle bir üst sıraya geçmiştik. Tığıma doladım. Hemen aynı yuvaya bakın. Girdeki bu alttaki yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Baştaki zincirle birlikte 3 oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. 3 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan.
2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İlk başladığım yuvaya 3 trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İlk yaptığım zincir karşında, onun tepesine şöyle batacağım. Evet, şurası sık olmuş. Şöyle batayım olmazsa. Tepesine batıyorum. Evet, tekrar göstereceğim. Tığıma doladım. Tepesine batacağım. Şöyle batayım yine. İlmeği aldım. Doladım. Tek seferde ilmeklerin içinden geçtim. Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Evet, saklamayı göstereceğim. Dilerseniz şöyle eklerken şu arada örüp saklayabilirsiniz, ya da ben hiç görünmesini istiyorum derseniz şöyle tersinden şuraya girdim. Burada bir zincir çekeceğim. Evet, çekemedim. Şöyle şuraya giriyorum. Burada bir zincir çekiyorum ki buradan tekrar yukarıya çıkmasın. Evet, şöyle hemen hafif yürütüp fazlasını kesiyorum. Evet, motiflerimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu şekilde küçük kare motifler yapacağız. Bayağı da çok yapacağız arkadaşlar. Motiflerimizi tamamlayalım. Ben de tamamlayıp ben motiflerimi biraz hazırladım arkadaşlar. Bu kadarlık yeterli size anlatabilmek için. Hangi renklerin yan yana olmasını istiyorsanız o şekilde ayarlayın. İsterseniz fotoğrafını çekin arkadaşlar. Ona bakarak yapabilirsiniz. Evet, etrafı için yeşil ipimi alıyorum. Evet, yeşil ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Parmağımla tutuyorum. Motifimi aldım. Şöyle şuradan başlayayım. Köşeye girdim. İlmeği aldım. 2. Şöyle bir daha göstermek istiyorum. Tığıma doladım. Parmağımla tutuyorum. Yuvaya girdim. İlmeği aldım. Şöyle arkadan parmağımla tutuyorum ki kaymasın. Doladım. 2. Doladım. 2 çektim. Bu şekilde daha güzel görüntü oluyor. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. Evet, toplamda 3 tane trabzan yaptık. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Eliniz sıkıysa 2 çekebilirsiniz. Sıradaki yuvaya 3 tane trabzan. 1, 2, köşeye yarım battım gördüğünüz gibi. 3. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki köşeye geldim. 1, 2, 3 trabzan. 2 zincir tığıma doladım. Hatta 3 çekelim arkadaşlar. 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 tane trabzan. 2, 3. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. 2, 3. Bir zincir tığıma doladım. Köşeye geldim. 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir çekiyorum. Hatta 3 çekelim arkadaşlar. 3 çektim. Tığıma doladım. Diğer motifimi alıyorum. Şöyle. Şu köşeden başlayacağım. Çünkü şunu saklamak istiyorum. Şu köşeye 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir. Şöyle bakın. Şu şekilde tutacağım. Şuraya ekleyeceğim arkadaşlar. Yani bu şekilde tutun. Buradaki yuvaya, bir zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Tığımı doladım. Döndüm kendi yuvama 3 trabzan yapıyorum. 1, 2,
3. Sıradaki yuvaya, karşıya, sıradaki bir zincir çektiğim yuvaya başına dolamadan batıyorum. Burada zincir çekmiyorum. Tığımı doladım. Köşeye geldim. Köşeme şöyle ipimi saklayacak şekilde 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir çektim. Buradaki köşeye başına dolamadan batıyorum. Özür dilerim. Bir zincir çekeyim arkadaşlar. Şöyle bir zincir çektim. Köşeye başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Döndüm. Yuvama 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Şöyle bakın. Eklemiş olduk. Sonra bir zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir. Köşeme 3 trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı köşeye 3 trabzan daha yapıyorum. Evet bakın. Ne yapacağız? Bu köşeye kadar ilerleyeceğiz. Şuraya kadar. Bir zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir. Köşeye 3 trabzan. Bir, iki, üç zincir çektim. Diğer motifimi alıyorum. Evet hangi renk yapacağım onu bakmadım. Evet mavi rengimi aldım. Şöyle tığıma doladım. Şöyle köşeye 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şöyle. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle. Böyle ekleyerek gideceğiz. Sonra bu taraftan gelip böyle bu şekilde sonra S şeklinde ilerliyoruz. Bu taraf kesinlikle örülmeyecek arkadaşlar. Orayı en son kapatacağız. Tamamen bittikten sonra kapatacağız. Şöyle şuraya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Döndüm yuvama. Sıradaki yuvama 3 trabzan. Karşı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Köşeye bu ipi saklayacak şekilde 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir köşeye başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım döndüm yuvama 3 trabzan. Bir zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan. Biraz hızlı yapıyorum eminim anladınız. Bir zincir köşeye geldim 3 trabzan. Köşeler hep aynı şekilde. 3 trabzan. 3 zincir aynı yuvaya 3 trabzan. Bir zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir köşeye sadece 3 trabzan yapıyorum. Çünkü bu tarafa geçmemem lazım. 3 zincir. Diğer motifimi alıyorum. Evet sarı motifimi aldım. Tığıma doladım. Şöyle köşeye 3 trabzan. 1, 2, 3. İlmeğimi genişlettim. Şöyle şu şekilde bakın. Şöyle tutacağım. Böyle duracak. Karşıya sabitleyeceğim. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Döndüm sıradaki yuvama 3 trabzan. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Köşeye 3 trabzan. Bir zincir köşeye bakın. Karşı köşeye başına dolamadan batıyorum. Bir zincir
Tığıma doladım, döndüm yuvama. Aynı yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Hızlı yapıyorum dediğim gibi, anladığınız için artık. Bir zincir, köşeye 3 trabzan. 3 zincir, 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, köşeye 3 trabzan. 3 zincir. Evet. Aynı köşeye batmıyoruz kesinlikle arkadaşlar. Diğer motifimizi alıyoruz. Şöyle tığıma doladım. Diğer motifimi aldım. Köşeye 3 trabzan yapıyorum. Sonra ilmeğimi genişletip şöyle bakın. Bu şekilde ekleyerek ilerleyeceğim. Köşede köşeyi ekleyip döneceğim. Ve böyle S şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Evet. 4 tane ekledik. 5.'deyiz arkadaşlar. Bu şekilde yeterli boyuta gelene kadar ekleyin motiflerinizi. Ben de ekleyip döneceğim. Evet, benimki yeterli boyuta geldi. Şöyle göstereyim. Bakın. 18 motif birleştirdim. 130 santim TV battaniyesi yapacaksanız 130'a 170 santim olması lazım arkadaşlar. 130 santim oldu benimki. Evet, şimdi dönüş yapacağım. Evet, şöyle bakın, son olarak griyi ekledim ve yine köşedeyim, buradayım. En sonu 3 zincir çektim. Aynı yuvaya 3 trabzan yapıyorum. Evet, bu sırayı tamamlayacağız. Ondan sonra ikinci motif sırasına geçeceğiz. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, şöyle göstereyim bakın. Sıradaki bakın köşeye geldim. 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle. Bu ortadaki 3 zincir çektiğim yuvaya başına dolamadan batıyorum. Şöyle bakın, köşe olmuş oldu. Bir zincir tığıma doladım. Diğer eflatun motifimin köşesine 3 trabzan yapıyorum. Şöyle bakın. Yani bu kısmı gidiyoruz. Üst kısmı gidiyoruz. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, köşeye 3 trabzan. Bir zincir. Evet, buradaki köşeye ya da motif, diğer motife geçiş için 3 zincir çekmiştik hatırlarsanız. Bu zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Diğer motifin köşesine 3 trabzan. Şöyle. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, şöyle köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada diğer motife geçişte 3 zincir çekmiştim. Buraya başına dolamadan batıyorum. Buradaki köşemde oluşmuş oldu. Bir zincir tığıma doladım. Diğer motifin köşesine 3 trabzan. Artık bilirsiniz, bu şekilde ilerliyor. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Çok çabuk ilerliyor arkadaşlar. Bir haftada bitirebilirsiniz. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir. Burada 3 zincir çektiğim yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Sıradaki köşeye 3 trabzan. Bir zincir. Evet, bu şekilde sıranın sonuna şöyle bakın, kırmızıyla başlamıştık. Kırmızı motifle başlamıştım. Buraya kadar gelelim. Sonra ikinci sıraya geçeceğiz. Evet, sıranın başına yaklaştım. Şöyle köşeye gelmek istiyorum. Şöyle tam
köşeye, yani başladığım motifin üzerindeyim. Tam köşede gördüğünüz gibi. Şöyle gittik, geri döndük. 1 2 3 zincir çektim. Burada diğer motifimi alacağım. Diğer motifimi nasıl anlayacağım arkadaşlar, ne olduğunu? Bir önceki motif bunun üzerine gelecek. Oradan anlayacağım. Tabii siz nasıl yapmak isterseniz siz bilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Şöyle köşeye 3 trabzan yapıyorum. Şimdi de şöyle bakın şu şekilde ekleyeceğim. Şöyle ikinci sıra olduğu için şöyle şuraya başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama. 3 trabzan. Karşı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama. 3 trabzan. Bir zincir. Şöyle köşeye bakın. Köşeye şu şekilde nasıl batayım diye düşünüyorum ama şuraya mı batsam, şuraya mı? Evet, tam ortaya batalım arkadaşlar. Bir zincir. Tığımı doladım yuvaya. 3 trabzan. Evet, güzel göründü köşemiz. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, köşeye geldim, 3 trabzan. 3 zincir çekiyorum. Evet, ne yaptık? Şöyle göstermek istiyorum size. Şöyle bir üst sıraya geçtik bu şekilde. Bakın iki kenarını ördük. Şimdi diğer motifimi alacağım. Bunun bir öndeki motifi alıyorum. Aynı renk motifi alıyorum. Mavi. Şöyle tığımı doladım köşesine. 3 trabzan. Şöyle buraya şöyle göstereyim, bakın. Bu şekilde olacak. Başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama. 3 trabzan. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım köşeye geldim. 3 trabzan. Bir zincir çekiyorum köşeye. Şöyle şu şekilde kırmızı köşeye denk gelecek şekilde bakın böyle batacağım. Biraz elimde sıkı tutuyorum. Bir zincir. Döndüm yuvama. 3 trabzan. Şöyle köşeye bakın, güzel oldu mu? Evet. Köşemiz de bu şekilde olacak. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Döndüm sıradaki yuvama. 3 trabzan. İki tarafını ekliyoruz. Bu motifimizin. Karşıya başına dolamadan batıyorum. Döndüm köşeye 3 trabzan. Bir zincir. Bu köşeye bakın. Şöyle göstereyim. Çevirerek ördüğüm için. Evet. Şöyle. Buraya da ekleyeceğiz arkadaşlar. Köşeye. Bir zincirden sonra ikisinin ortasına şöyle. Şu şekilde de batabilirsiniz ama ben şöyle içine alacak şekilde başına dolamadan batıyorum. Elimi sıkı tutuyorum. Bir zincir. Döndüm yuvama. 3 trabzan. Evet, ekleyecek yer kalmadığı için yukarıya doğru ilerliyorum. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, köşeye 3 trabzan. 3 zincir. Şöyle. Evet, bakın eklemiş olduk. Şimdi yine diğer motif alacağım. Maviden önceki motif sarı.
sarıyı aldım. Şöyle köşesine 3 trabzan. Nereye sabitleyeceğim? Bakın buraya. Şöyle çevirip şöyle şuradaki yuvaya başına dolamadan battım, döndüm yuvama 3 trabzan. İki kenarını ekliyoruz. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum, döndüm yuvama, köşeye 3 trabzan. Şöyle ipi içine saklayacak şekilde bir zincir, köşeye şöyle çapraz olan motifin ortasına batacak şekilde sık iğne yapıyorum. Bir zincir, döndüm yuvama 3 trabzan. Evet, bu sefer buraya ekliyorum. Başına dolamadan battım, döndüm yuvama 3 trabzan. Yere serince karıştırırsanız, yere serince nereye ekleyeceğinizi bilirsiniz arkadaşlar. Köşeye 3 trabzan, bir zincir, buradaki köşeye de sabitliyorum. Bir zincir, döndüm yuvama 3 trabzan. Yoluma devam ediyorum yukarıya doğru. Bir zincir, sıradaki yuvaya iki kenar ekledik. Şimdi yukarıya doğru şöyle göstereyim. Burayı ve burayı ekledik. Yukarıya doğru köşeye geliyorum. Örerek 2 3, bir zincir, sıradaki köşeye 3 trabzan, 3 zincir, diğer motifimi alıyorum. Sarıdan önceki pembe, şöyle fuşya, evet, köşeye 3 trabzan. Şimdi ne yapacağız? Bakın nasıl ekleyeceğiz? Anlarsınız, böyle yere serin arkadaşlar. Yere serince şöyle bakın aşağıya doğru inecek, sonra buraya gelecek, yukarıya çıkıp diğer motifi ekleyeceksiniz. Artık bilirsiniz, bu şekilde ikinci sırayı yapalım. Sıranın sonuna gelelim. Sıranın sonunda da şöyle en son gri'nin üzerine benimki kırmızı gelecek, çünkü en sondaki motifim, baştaki motifim mesela kırmızıydı. Sonuncu da gri'nin üstüne kırmızı gelecek diye tahmin ediyorum. İnşallah yanlış değildir ama o şekilde ayarlarsınız. Sıranın sonunda da söyleyeceğim zaten. Evet, ikinci sıranın da sonuna geldim. Bakın son motifimi ekledim. Şimdi dönüş yapacağım. Burada birinci sırada dönüş yaptığımız gibi aynı işlemi yapacağız. Evet, köşedeyim. En son 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen aynı köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Burada 3 zincir çektim. Geçiş yuvasına, köşeye, başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki motifin köşesine 3 trabzan. Artık bilirsiniz, bu şekilde ilerliyor. Şunu da göstereyim. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, şöyle geçiş yaptığım o 3 zincir çekmiştim hatırlarsanız. Bakın buraya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Diğer motifimin köşesine 3 trabzan. Bir zincir. Evet, bu şekilde dönüş yapacağız ta ki nereye kadar? Evet, buraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Buraya gelip bir sonraki motifleri eklemeye başlayacağız. Üçüncü sıra motiflerini. Buraya kadar gelelim bu şekilde. Evet, dediğim yere kadar geldim. Gördüğünüz gibi üzerine ördüm.
Şimdi 3. sıraya geçeceğiz. Burada hemen köşeye sadece 3 trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Evet, diğer parçamı alıyorum. Şöyle bakın. Bir öndekini buraya yapacağım. Evet, şöyle hemen köşeye 3 trabzan, artık bilirsiniz eminim. Şöyle çevirip ne tarafa ekleyeceksem orayı çevirip oradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Sıradaki yuvama 3 trabzan. Karşıya başına dolamadan batıyorum. Köşeme 3 trabzan. Bir zincir. Şöyle köşeye bakın. Şöyle göstereyim. Şu şekilde tam ortadan başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Döndüm yuvama. 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir köşeye 3 trabzan. 3 zincir çekiyorum. Evet. Bunu ekledik. Şimdi diğer motifimi alıyorum. Şöyle. Artık bilirsiniz, iki tarafını ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle tığımı doladım. Köşeye 3 trabzan. Şöyle çevirip ekleyeceğim yere başına dolamadan batıyorum. Sıradaki yuvama 3 trabzan. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama 3 trabzan. Bir zincir. Şöyle köşeye bakın. Tam çapraz olan yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Döndüm yuvama 3 trabzan. Evet. Denk gelen yuvaya başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama 3 trabzan. Evet, dediğim gibi karıştırırsanız yere serin arkadaşlar, nereye ekleyeceğinizi bilirsiniz. Şöyle köşeye 3 trabzan. Bir zincir. Buradaki köşeye başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Köşeme 3 trabzan. Yani yukarıya doğru ilerleyeceğim. Bir zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir köşeye 3 trabzan. Hızlı yapıyorum anladığınız için. 3 zincir. Evet, şöyle göstereyim. Diğer motifimi alacağım. Şöyle iki kenarı ekleyeceğiz ve bu şekilde devam edeceğiz. Artık dönüşte öğrendiniz arkadaşlar. Şöyle ben size gösterebilmek adına hem bu sırayı tamamlayacağım. Sonra buraya gelince ne yapacaksınız onu da anlatacağım arkadaşlar. Evet, bu sırayı da tamamlayacağım. Yani motifleri ekleyerek ilerleyeceğim ve dönüş yapacağım. Dönüş yapalım. Buraya gelelim. Buradan da bilirsiniz aslında, şöyle dönerek buraya geleceğim. Yani bitimini göstereceğim size. Evet, 3. sıramı da ekledim. Gördüğünüz gibi tamamladım. Bu şekilde yeterli boyuta kadar örersiniz arkadaşlar. 130'a 170 santimi, artık siz bilirsiniz. Bakarsınız ipinizin yettiği kadar ya da ne kadar olmasını istiyorsanız. Son olarak da yine eklediğiniz son sırayı ekledikten sonra 3 zincir dönüşü gösteriyorum. Hemen aynı yere 3 trabzan. Bilirsiniz zaten dönüşü. Bir zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir köşeye 3 trabzan. Bir zincir buraya batıyorum. Bakın, başına dolamadan bir zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bu şekilde ilerlersiniz. Son olarak da burada buraya arkadaşlar 3 trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekip buraya
çakma sıkın ya da başına dolamadan batıp sırayı tamamlarsınız. 3 trabzan yaptıktan sonra ya da şuradan göstereyim. Şöyle son olarak şöyle oraya ilerlemek istemiyorum çünkü daha bitirmedim ben. Son olarak bu köşeye 3 trabzanımızı yapalım. Yani bitirdiğiniz sonunda 3 trabzan, bir zincir, tığıma doladım. Şöyle buradaki ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çekiyorum. Ve bir zincir ipimi keseceğim ya da kenarını aynı renkle bir sıra daha gidebilirsiniz. Ya da farklı renkle de gidebilirsiniz. Şöyle giderseniz nasıl yapacaksınız? Bu boşluklara üçer trabzan yapacaksınız arkadaşlar. 3 trabzan, burada araya bir zincir, 3 trabzan. Yani hem buraya hem buraya batın. Bakarsınız arkadaşlar o şekilde. Son olarak etrafında şöyle yarım daire yapabilirsiniz. Onu da göstereyim. Ben öyle yapmayı düşünüyorum. Mesela şuraya araya başına dolamadan battım. Ya da burada çünkü 3 trabzan olacak, öyle göstermeyeyim. Şöyle zincir yuvasına başına dolamadan batın. Tığıma doladım, sıradaki yuvaya şöyle bir dolayıp 2 defa da çektiğim 7 trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Son olarak bu şekilde de tamamlayabilirsiniz. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi etrafını 2 ya da 3 sıra böyle 3 trabzan bir zincir şeklinde gidebilirsiniz. Her sırayı farklı renkte yapabilirsiniz. Sadece ara sırayı farklı renkte yapabilirsiniz. O şekilde de olur. Siz daha iyi bilirsiniz renk uyumunu arkadaşlar. Böyle evet, bu şekilde inşallah ben de bunu tamamlarım. Ya da tamamlayan birini bulurum. Evet, böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.